Merhaba arkadaşlar, ben Eren Gökgür, Gamepad gönüllüsüyüm. Oyunlaştırma günlükleri serimizin bu bölümünde sizlerle bir oyun tasarımcısı ve yazar Jane McGonigal'ı tanıtmak istedim. Oyunlaştırma deyince akla gelen ilk uzmanlardan biri olan Jane, Amerika seçim oyunlaştırma uygulamalarından tutun, milyonlarca kez izlenmiş TED konuşmalarında bulunmuş bir kişi. Aynı zamanda kendisi, globalde en çok satanlar listesinde bulunmuş Super Better ve Reality is Broken kitaplarının da yazarı. Benim çok severek okuduğum ve üstünü konuşmayı sevdiğim kitaplarından biri olan Reality is Broken'dan sizlere bahsedeceğim. Önemli gördüğüm temel noktaları özetlediğim küçük bir çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Kitabın Türkçe çevirisi olmadığını da belirteyim. Kitabın ana fikri, oyunlar bizi neden daha iyi yapar ve dünyayı nasıl değiştirir? Hadi oyun oyna bakalım. Benimle oyun oynama, bu bir oyun değil. Dikkatlice baktığınızda oyunlar için kullanılan bu dilin oyunlardaki en büyük korkularımızdan kaynaklandığını görebiliriz. Oysa ki asıl mesele oyunlardan çekinmemiz değil, gerçeklik ile oyun arasındaki ince çizgiyi kaybetme endişemiz. Şimdi gelin gerçeğin aksayan yönlerini oyunlar ile çözmeye çalışalım. Oyun dediğimiz en temel haliyle belirli kurallara tabi, bir amacı olan, geri bildirimlerle desteklenmiş, gönüllü eylemler bütünüdür. Gönüllü olmasının altını çizmek istiyorum. Oyunlar, kendimiz için seçtiğimiz gerekli olmayan engelleri aşma eylemidir. Bu perspektiften bakıldığında gerçeklik oyunlara göre çok kolay gelmektedir. Açıkçası bizi en çok mutlu eden çok çalışmak ve iyi çalışmaktır. İyi bir video oyununda ödüller, mücadele ve zafer öyle bir kurgulanmıştır ki her zaman yetenek seviyenin en üst limitinde oynarsın. Düşmeye bir adım kala. Düştüğünde tekrar tırmanmak için çaba sarf edersin. Yeteneklerinin sınırında mücadele etmek, çok güçlü bir devam etme arzusu ve tatmin duygusu yaratır. Bu duruma da zaten flow yani akış demiş oluyoruz. Özetle oyunlarla kıyaslandırıldığında gerçek yaşam yeterince üretken ve tatmin edici değildir. Ayrıca gerçek yaşamın oyunlar kadar ödüllendirici olmadığı da aşikar. Hepimiz işimizden tatmin olmak istiyoruz. Eforumuzun çıktısını direkt olarak görebileceğimiz, emek isteyen işlerde çalışmak istiyoruz. En azından başarılı olmayı umabileceğimiz bir deneyim arıyoruz. Sosyal olarak bağ kurmak, beraber başarmak istiyoruz. Kendimizden daha büyük bir şeyin bir parçası olduğunu bilmek ve anlam yaratmak istiyoruz. Oyunlarla kıyaslandığında gerçeklik umutsuzluklarla dolu. Oyunlarda başarılı olabilmek için her zaman umudum var. Son olarak oyunların işbirliğini ne kadar iyi kullandığından bahsedelim. Ortak bir hedef için birlikte çalışmak, eforları paylaşarak koordine olmak, özgün bir başarıya beraber ulaşmak. Bunlar tek başına kimsenin başaramayacağı unsurlar. Oyunlar işbirliği süper güçlerini kullanıyor. Diğer oyuncuları katılım için dürtüyor. Güçlü bir sosyal ağ kurarak çevresel bir radar yaratıyor. Kaosun içinde işbirliğini destekleyen özelliklerle donatılmış basit indikatörler sunuyor. Özetle oyunlarla kıyaslandığında gerçeklik kendi içinde kopuk. Oyunlar daha güçlü ve aktif sosyal bağlar yaratabiliyor. Kitapta az önce bahsettiklerim de dahil toplam 14 adet çözüm var. Bu videoda size oyun tasarımcısı ve yazar McGonigal hakkında ilginizi çekebilecek içeriklerden bahsetmeye çalıştım. Eğer dilerseniz alternatif gerçeklik oyunları olarak hayata geçirdiği projelerden bahsettiği TED konuşmalarına göz atabilir, ilgilenirseniz e-kitaplarını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oyunlaştırma günlükleri videomun sonuna geldim. Son bir mesajım olarak evde kalın, oyunla kalın, evde oyunla kalın diyorum.